I told you all that I was the greatest of all time. Usain Bolt, dünya şampiyonu. İnanılmaz bir rekor. Naim Süleymanoğlu. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Bundan tam 57 yıl önce 1965 yılının 1 Haziran sabahı Sadun ve Oda Boro çifti 3 yıl sürecek dünya seyahatlerinin startını verdi. Caddebostan sahilinden başlayan ve okyanusları aşan bu unutulmaz yolculuk Türk denizcilik tarihi içinde bir mihenk taşı olacaktı. Boro'nun nihayetinde gerçekleştireceği imkansız hayallerinin doğuşuysa çok daha eskilere dayanmaktaydı. Hürriyet gazetesinin Cağaloğlu ofisindeki odasında otururken, dönemin iletişim yeniliklerinden biri olan diyafonundan, gazetenin sahibi Haldun Simavi'nin sesini duydu. Odaya gittiğinde patronunun yanında esmer yakışıklı birini gördü. "Bak bu Sadun Boro, senin gibi denizcidir" diye tanıtıldı kendisine genç adam. Yıllar önce esas mesleği uzun yol kaptanlığını bırakıp gazeteciliği seçen Necati Zincirkıran, o dönem Hürriyet'in genel yayın müdürlüğünü yapmaktaydı. Boro ise tahsilini gördüğü tekstil mühendisliği yerine tutkusu olan denizin peşinde koşuyordu. Simavi'nin 1964 yılının sonbaharında bir perşembe günü ilk kez karşı karşıya getirdiği bu ikili, Türkiye'de denizcilik tarihini değiştirecek adımları birlikte atacaklarından henüz haberdar değildi. 1948 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra yolu üniversite tahsili için Manchester'a düştü. Gurbetteki ilk günlerinden itibaren satın aldığı Yachting World dergisinin Ocak 1952 sayısında bir ilana rastladı. Yeni Zelanda'ya gitmek üzere yola çıkacak Link Kotrası tayfa arıyordu. Hevesli genç öğrenci hemen tekne sahibiyle görüştü ve nasıl olduysa 200'den fazla taliplinin arasından bu seyahate katılmaya hak kazandı. Bu eski tekneyle maceralı bir şekilde ilk kez okyanustan geçen Boro, son durağı Barbados'tan ayrılırken uçaktan Atlantik'e baktı ve şöyle dedi: Bir gün bu sulara gönderinde kendi ay yıldızlı bayrağım dalgalanan bir kotrayla geleceğim. Boro'nun kendine bu sözü verdikten tam 12 yıl sonra Necati Zincirkıran'la karşılaşması önündeki en büyük engeli ortadan kaldırabilirdi. Zira Hürriyet'e içerik üreterek seyahatini finanse etmek fena bir fırsat sayılmazdı. Teknesi Kısmet, 1963 yılında Salacak'ta dönemin önemli yat inşacılarından Atar Beşpınar tarafından çoktan kızağa konmuştu bile. Bu Norveç tipi teknelerin planı Amerikalı John ve William Atkin kardeşlere aitti ve Kuzey Denizi'nde sıklıkla tercih ediliyordu. Boro sonralarda yazacağı Pupa Yelken kitabında 10,5 metre boyunda 1,65'lik su çekimine sahip 3,30 metre eninde ve omurgasının altında 3,5 ton maden ağırlığı bulunan Kısmet'i bu özelliklerinden dolayı bilinçli seçtiğini yazacaktı. Maddi imkansızlıklar içindeki Boro, Kısmet'i bitirebilmek için Tarsus'ta kendine daha yüksek maaşlı bir iş buldu. Eksik parçalarından birini de bu dönemde bulacaktı. 1958 yılından beri tanıdığı Alman Odea Olga Bertapich'in, yani bilinen adıyla Oda'nın ideallerini paylaşabilecek kişi olduğunu idrak etmesi çok sürmedi. Deniz artık tek aşkı değildi. Hayatının geri kalanında yol arkadaşı olacak kadınla evlenirken düğün hediyeleri bile tekne malzemelerinden ibaretti. Yeni evleri Kısmet nihayet suya inerken Hürriyet gazetesi de Sadun Boro'yu ciddi bir kursa tabi tutuyordu. Hazırlıklar artık sona yaklaşmıştı. Çekilen tüm çile, umutsuzluk ve mücadelenin ardından sonunda Sadun Boro'nun kendine verdiği sözü tutmasının zamanı geldi. 22 Ağustos 1965 günü adını kadere teslimiyetten almış olan Kısmet, Caddebostan'dan demir aldı. Artık sadece tekneleri, onlar ve deniz vardı. Kısmet bir gün çıktı dünya turuna, yelkenlerini etti fora, el sallayıp bana batana. Batıya doğru yolculuğun ilk büyük durağı Atlantik'ti.
Bu esnada seyahatleri gazeteden Atlantik'te bir Türk teknesi başlığıyla ilk kez duyuruldu. Atlantik öncesi Kısmet'e yeni bir tayfa da katılmıştı. Ayağını hiç karaya basmamış bir kedi olan Miço, Tanca yakınlarındaki bir Amerikan yatından Kısmet'in mürettebatına dahil olmuş ve Sadun, Oda ve Miço, dünyanın en büyük ikinci okyanusuna hep birlikte yelken açmışlardı. Kısmet, Las Palmas'ta ve Barbados'ta o yarıştı dev dalgalarla. Yılmadı ne Sadun ne Oda. Kısmet, boyun eğmedi. Kısmet'in Atlantik'i yaklaşık bir ayda geçmesi bekleniyordu. Ancak ilk gelen haberler endişe vericiydi. Las Palmas'tan ayrıldıktan sonra ürkütücü okyanusa yol alan Kısmet'ten haber alınamaması, Türkiye'deki meraklı bekleyişi iyiden iyiye perçinledi. Gezginlerden ilk haber 11 Aralık'ta geldi. Panama bandıralı Miranda Şilebi Kısmet'le iletişime geçmiş ancak onlara herhangi bir yardımda bulunamamıştı. 20 gün sonra ise gazete sayfalarına Kısmet'in iyi durumda olduğu yansıyacaktı. Amerika Sahil Muhafaza Teşkilatı yerini tespit ettiği Kısmet'le iletişime geçmişti. Her şey yolundaydı. Kısmet, boyun eğmedi okyanusa, dinlemedi tayfun fırtına. Selam olsun Barbaroslara. Kısmet, gece yarısı Jakarta. Şimdi sırada Pasifik vardı. Yani seyahatin en uzun menzilli bölümü. Kısmet, Galapagos adalarından ayrılıp yine ait olduğu yere okyanusa karıştı. Kısmet, bir Singapur sabahında derdini anlattı onlara, yurdunun hasreti ruhunda. Ve aradan yıllar geçti. Ülkede kahraman olduklarından habersiz çift, bu süreçte sayısız musibetle daha yüzleşmek zorunda kaldı. Mesela ucuz atlatılan bir korsan saldırısını tatsız bir haber izleyecekti. Singapur'da yapılan tetkikler Oda Boro'nun rahim kanseri olduğunu söylüyordu. İkinci kaptan bu haber sonrası hızlıca İstanbul'a uçtu ve ameliyat oldu. Yaklaşık bir ay sonra Oda yeniden Kısmet'e dönecekti. Kısmet, arkadaş oldu martılarla, 7 iklimde balıklarla, mavi suları yara yara. Tam o yıllarda Mısır'daki ihtilalciler işletmesi Fransızlara ait Süveyş kanalını millileştirmiş, bu politik kriz esnasında da kanal geçişleri engellenmişti. Mısır'dan kanalın açılması izni alınamamış ve Kısmet Kızıldeniz'de kısılıp kalmıştı. Aranan çözüm İsrail'in yardımıyla bulundu. Kısmet Eylat'tan bir kamyona yüklendi, direkleri söküldü ve Akdeniz'e kadar bir kamyonun sırtında çölleri geçti. Kısmet, cesur Oda eşi Sadun'la dolaştı dünyayı 3 yılda, unutulmaz hatıralarla. Kısmet, döndü artık ana vatana, bastı onu herkes bağrına. Selam olsun Barbaroslara. Yine de mutlu sona artık çok az kalmıştı. Kısmet Akdeniz'de ilerlerken onları bekleyen görkemli karşılama da çoktan organize edilmeye başlanmıştı. Midilli'den Babakaleburnu açıklarına geldiklerinde artık anavatandalardı. Türk donanmasına ait filolar Türkiye karasularında Kısmet'e refakat ederken donanma mürettebatının büyük coşkusu sevinç gözyaşlarına karıştı. Sadun Boro'ya ilk olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın mesajı iletildi. Tarsus Belediyesi'nden çekilen telgrafta ise kendilerine Tarsus'un altın anahtarının verileceği yazıyordu. Başarıya ortak olunması şüphesiz ki kaçınılmazdı. Kısmet adına pullar basılıyor, tedarik firmaları gazetelere ilan veriyor, Milli Olimpiyat Komitesi Boro'yu yılın en büyük amatörü seçiyordu. Öyle ki Kısmet için bir şarkı bile yazılmıştı çoktan. Kısmet'in beyaz bordası yeniden İstanbul'un sularına değdiğinde takvim yaprakları 15 Haziran 1968'i gösteriyordu. Boro ailesi
2 yıl 10 ay önce yalnız başlarına bir belirsizliğe yelken açmış ancak ülkeye kalabalık dönmüşlerdi. Tüm bu şölen onlar içindi. Belki hiçbir zaman ayak basamayacakları toprakları bir nebze olsun görme ve okuma şansına erişen binlerce insan kahramanlarına en içten şekilde teşekkür ediyordu. Evet sayın seyirciler, Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün Sayın Borolara verdiği şilt şimdi burada biz bunu size... Sadun ve Oda Boro çifti seyahatleri sonrası İstanbul'da biraz daha çalışıp Bodrum'a yerleşti. Her fırsat bulduklarında soluğu ebedi evleri kısmetle almak üzere tabii. 1969'da Sadun Boro'nun seyahat anılarından oluşan ve binlerce gencin hayal kapılarını ardına kadar açan Kupa Yelken kitabı piyasaya çıktı. 80'li ve 90'lı yıllar Sadun Boro'yu bir deniz filozofuna dönüştürdü. Yıllarca üzerinde gezdiği sulara borcunu yeni hayalperestlere hoca ve kanaat önderi olarak ödedi. Dünyanın çevresi dolaşan ilk Türk denizcisi Sadun Boro ve eşi Oda Boro adına yaptırılan heykel İstanbul Kadıköy'de açıldı. Türk denizciliğinin babasının hayat yolculuğu 2015 yılında tıpkı seyahatten döndüğü gibi 1 Haziran gününde Marmaris'te sona erdi. Ölümünden dakikalar sonra hastaneye giren Osman Atasoy ise o anları şöyle anlattı. Sadun abi ilk kitabını mezar taşı martılar olmuş denizcilere adamıştı. Denizde kaybolarak ölen denizcilerin mezar taşlarının martılar olduğunu söylerdi hep. Marmaris'te öyle çok martı olmaz. Ancak tam da o anlarda hep birlikte hastanenin üzerinde daireler çizerek uçuyorlardı. Belki de o denizcilerin ruhları gelip onu da aralarına aldılar ve birlikte yükselip gittiler. Eşi Sadun'un vefatının ardından hayatının son yıllarını Gökova, Hisarönü ve Fethiye koylarının korunması ve imara açılmamasına yönelik çalışmalara adayan Oda Boro ise 21 Mayıs 2020 günü hayata gözlerini yumdu. Boroların bıraktığı miras bugün Kalamış'a dikilen bir heykelde, arkalarından gelenlere rehberlik etmesi amacıyla yazılan kitaplarda ve haklarında kaleme alınan sayısız eserde yaşamaya devam ediyor. Ha, Sadun Bora mı bu? Aa, yelkenlinin kralıymış be. Çok severim. Salacaktan seyretmiştim kardeşim. Allah rahmet etsin sana be. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto. Caddebostan'dan demir alalı 10 ay 17 gün geçti ve bu zaman zarfında kısmet 13.500 mil yol kat etti. 10 ayrı memleketin sularında 45 irili ufaklı koyunda demirledi. Evet, Sadun abicim sağlığına, ellerine sağlık. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hoş geldin koca herif. Hoş bulduk.